Karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan. Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Bey'in her cumartesi akşam olduğu gibi yine NTV ekranlarında sizlerle beraber. Biz 103. bölüme kadar gelmişiz, Allah sizi inandırsın. İşte bir konuda bu kadar uzun konuşulur muymuş? İşte konu insan olunca konuşuluyor valla. Ama bu konuyu tabii eğlenceli hale getiren stüdyodaki sevgili konuklarımız. Bugün de bizi yalnız bırakmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Siz de bizimle beraber olmak istiyorsanız artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Açıkbeyin.com/NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu doldurunca en müsait vakitte biz sizi burada misafir ediyoruz efendim. Ama çok uzaktaysanız, vaktiniz yoksa ama programa katkı vermek istiyorsanız oradaki Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıkladığınızda aklınıza gelen her şeyi bize yazabiliyorsunuz. Biz de onları bayıla bayıla okuyoruz. Efendim 103. bölümümüzde de yine hayatımızda çok önemli ama bu sefer bir tık daha neşeli bir konuyu konuşmaya niyet ettik. Gülmek acaba niye bu kadar hoşumuza gidiyor? Yani gülmek, tebessüm, kahkaha bunlar hep böyle hayatımızdan eksik olmasın istediğimiz şeyler ama biz neye güleriz, niye güleriz, gülmek gerçekten bir ihtiyaç mı? Bugün programda bunu konuşacağız ve özellikle de o tebessümü, o kahkahayı kaybetmenin biraz bedellerinden de bahsedeceğiz. Hazırsanız efendim neşeli bir maratona hep beraber başlayalım. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Kahkahayı patlatmamız lazım. Ama siz kızıyor gibi oldunuz. Gülmek sosyal bir ihtiyaç mıdır? Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi ne olabilir hocam? İkinci olarak da söyleyeceğimi unuttum. Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Erişkinde bu rakam 4'e kadar düşüyor. Bize ne oluyor da tebessümü, kahkahayı, gülmeyi bu kadar kaybediyoruz? Arkadaşlar dünyayı değiştirmek istiyorsanız demişti rahmetli Alev Alatlı, elinden gelen işle başla. Ve bence elinden tebessüm gelmeyen hiç kimse yok. Evet. Güzel. Hemen daha adı geçti. Herkese bir tebessüm geldi. Bakıyorum maşallah gayet güzel. Yüzler gülüyor, keyifler yerinde. Harika. Allah bozmasın. Ne kadar güzel. Gerçi etrafımızda dünyada her zaman her şey bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Malumunuz insan bir rahat durmuyor yani. Her an kendine sorun çıkaran tek canlı biziz herhalde. Ama bütün bunların içerisinde bu insanın davranışları arasında bazı şeyler var ki hani üzerine düşününce iyi ki var diyoruz. Özellikle bu gülmek, bugünkü konumuz onlardan bir tanesi. Hayvanlar gülüyor mu hiç gördünüz mü? Böyle mesela kedi köpek gülüyor mu? Kediler mesela böyle ha 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 falan öyle bir kedi. Pek bizim gibi değil. Ama muhtemelen onların da memnuniyet ifadeleri var falan. Biraz böyle tipi insana benziyor diye bu maymunlarda, şempanzelerde biz bu tarz şeyleri bazen görebiliyoruz. Ama bu maymunlarda sıklıkla gördüğümüz internette de resimleri gezen bir gülümseme var. Bunu görmüşsünüzdür. Mesela biz her türlü davranışın evrimini konuşuyoruz ya, insanda da acaba bu gülümseme davranışı, yani biraz daha sevimsiz söyleyecek olursak, ağzın kenarlarını yukarı doğru gerecek şekilde dişleri gösterecek bir hale getirmek. Tuhaf oldu böyle söyleyince. Ama bu davranışın kökeni ne acaba? Sevgili arkadaşlar, böyle bir şempanze görürseniz hemen aldanmayın. Bu arkadaş aslında tebessüm etmiyor. Buna korku sırıtması deniyor. Şempanzeler korktuklarında, gerildiklerinde ve özellikle karşılarında kendilerini tehdit eden, statü olarak daha üstte bir şempanze varsa, bir başka birey varsa ona vallahi bir şey yapmadım demek gibi bir tavır gösteriyorlar aslında. Ortamı sakinleştirmeye, böyle kavgayı yatıştırmaya yönelik bir itaat göstergesinden ibaret. Şimdi biz tabii her şeyi biraz insan merkezli alınca bunun çok mutlu olduğunu düşünebiliyoruz ama her zaman öyle değil. İnsan gülümsemesi ya da insan kahkahasının nereden geldiğini araştıran kişilerin de ilk başvuracağı yerlerden bir tanesi hayvanlarda acaba bu nasıl? Biz de dikkat ederseniz böyle gergin durumlarda hani özellikle mesela buraya ilk defa geldiyseniz diyelim yabancı bir ortamda böyle gerginsinizdir. Bir ortamı böyle kahkahaya boğdun bir rahatlarsınız değil mi? Bakın çok benzer bir şey. Şempanze bunu rahatlamak ve ortalığı yatıştırmak için yaparken
Biz burada vitesi biraz yükseltip olayı bir sosyal bağlanma vesilesine dönüştürmüş gibiyiz. Ama bir taraftan da bir gülen hanımefendinin de fotoğrafı var. Onu da bir alırsak. Mesela gülen bir insana dışarıdan baktığınızda da bir tuhaf değil mi? Yani böyle sesi kısıp da kahkahalarla gülen birine baktığınızda çok acı çekiyormuşa benzemiyor mu? Ya bakın karnını tutuyor, yüzü buruşmuş. Yani bir tek ağzında böyle bir ifade var. Bir de böyle aşırı sinir krizlerinde falan insanların ağlamaktan kahkahaya geçtiğini şahit olmuşsunuzdur. Böyle bir durum da var. Ya bu tepkiler birbirine çok yakın tepkiler gibi ve aslında kişinin kendisinden çok dışarıya verdiği bir mesaj gibi, dikkat edin. Dışarıya bir şey yapıyor. Yüzüyle, bedeniyle, duruşuyla, sesiyle bir mesaj veriyor. Bugün biz aslında biraz bu mesajın anlamını ve bizim için neden önemli olduğunu konuşalım istiyorum. Şundan da önemli. Araştırıcılar çocukların, 7 yaşına kadar çocukların günde kaç kez güldüklerini kaydetmişler. Ortalama 200 kez gülüyormuş arkadaşlar çocuklar. Erişkinde bu rakam 4'e kadar düşüyor. Ne oluyor arada? Bize ne oluyor da tebessümü, kahkahayı, gülmeyi bu kadar kaybediyoruz? Ve bunun bedelini. Biz hani özellikle Türkiye toplumu severiz mizahı. Yani mizahçılarımızı da severiz, mizah yapmayı da severiz. Hepimizin ailesinde böyle bir tane komik tip vardır değil mi? Onlar bize böyle neşe verir falan. Ama mizahın mantığını konuşunca şöyle bir şey çıkmıştı ortaya. Mesela orada da verdiğim bir örnekti. İşte 1 yaşında bir yeni yürüyen çocuğumuz mesela yürürken şurada pat diye poposunun üstüne düşse çoğumuz buna güleriz. Fakat yaşı çok ileri bir insan, 80-90 yaşında biri yürürken aynı şekilde pat diye düşse bir anda paniğe kapılırız ve ona güleni çok ayıplarız. İkisi de düştü. Arada ne fark var? Bir tanesi düştüğünde bunun doğal sürecin bir parçası olduğunu ve zarar görmeyeceğini biliriz. Ve çevremizdeki insanlara gülerek deriz ki korkmayın, bir şey yok. Yani çocuk düştü, bundan ona bir şey olmaz. Ama büyük bir insan düşerse bu bir yaralanma riski, bir problem çıkarabilir. O yüzden hemen bunu ciddiye alır ve gülmeyiz. Diyor ki araştırıcılar, beklentilerimize aykırı olarak gerçekleşen durumlar eğer bize zarar vermiyorsa ve biz bunu anlarsak buna güleriz. Buzda kayıp düşenlere güler misiniz? Çoğu insan gülüyor. Çok ayıp değil mi ya? İnsanlar cart diye kayıyor, güm diye düşüyor mesela. Bak aklınıza geldi, hepiniz gülüyorsunuz şimdi. Ama mesela şu sahneyi düşünün. Mesela kaygan bir yerde gidiyor bir insan, romp diye düşüyor. Düşene dikkat ettiniz mi hiç? Düşer düşmez çoğu insan gülmeye başlıyor. Ha 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 güldük falan. Neden? Bir şey olmadı. Sakin olun mesajı veriyor aslında. Peki, biraz galiz bir örnek olacak ama düşen birinin kafasını vurduğunu ve çok ağır yaralandığını düşün. Bayağı yaralandı, kanlar falan akıyor. Güler misiniz böyle bir durumda? Hayır. Düştü. Aradaki fark ne? Birinde zarar var, diğerinde zarar yok. Aslında sözün özü. Bu araştırma bize ne söylüyor? Arkadaşlar beraber gülebildiğimiz zaman güvendeyiz. Zarar vermiyor. Mesela bu stand-upçılar diyorlar ya, ayaküstü gösteri yapan arkadaşlar. Onlar mesela çıkıyorlar sahnede bir sürü hikaye anlatıyorlar. Biliyorsunuz %90'ı yalan. Yani uydurma hikayeler onlar, sonuçta tiyatral metinler bunlar. Bazen çok ayıp şeyler söylüyorlar. Bazen çok toplumsal kabullere aykırı şeyler söylüyorlar. Ve insanlar kahkahalarla gülüyorlar buna. Ayıp ya, ne bileyim ırkçılıkla ilgili bir şey söylüyor, herkes gülüyor. Mesela hakikaten aşağılayıcı espriler yapıyor. Seyircinin bir tanesiyle dalga geçiyor. Normalde sokakta yapsa döverler adamı. Orada herkes gülüyor. Neden? Oranın bir gösteri olduğunu ve bu sözün size zarar vermek amaçlı söylenmediğini bildiğiniz için orada buna gülebiliyorsunuz. Yine aynı şey. Gülerek birbirimizi rahatlatıyoruz. Peki, erişkinler günde 4 kere zor gülüyorsa, gerginlik ve stresin boyutunu düşünebiliyor musunuz? Ya bir gülümseme, değil mi? Böyle bir kahkaha paylaşımı olmadığında hayatın yükünün ne kadar ağırlaşabileceğini fark ediyor muyuz? Arkadaşlar hayat kolay bir şey değil. Her gün lay lay lom gülerek geçmez. Ama hiç gülemediğimizde, hiç gülümseyemediğimizde zaten çok zor olan bir hayatı çok daha fazla zorlaştırıyoruz. O yüzden bence bugünkü program hani bizi biraz daha bu işi ciddiye almaya, mizahı ve gülmeyi ciddiye almaya sevk edebilirse ben bence burada görevimizi yaptığımızı düşüneceğim. İnşallah siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Buyurunuz efendim.
Merhaba hocam. Uzman psikolog Halis Pıpıtsade. Halis'im hoş geldin. Hoş buldum hocam. Hocam şimdi gülmek stres hormonu olan kortizolü azaltarak Aynen. endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarını artırır ve Evet. aynı zamanda kaygı ve endişeyi de azaltarak zihnimizi şu anki yaşanan duruma odaklayarak ya bir nevi sorunları unutmamızı ve geçici çözümler sağlar sorunlarımıza. O zaman aynı zamanda savunma mekanizmalarını da devre dışı bırakır ve ego durumumuz üzerinde de etkilidir. Ve bunun yanı sıra hocam bir de ortak evrensel lisan olması nedeniyle sosyal bağlar kurmamızda da anahtar niteliği Evet, taşımaktadır. istersen Mozambik'te biri gülsün siz de hemen anlıyorsunuz değil mi onun güldüğünü? Bunun nedeniyle o zaman mesela insanların neden hep tek başına yaşayan gülerler, tek başına gülmezler de diğer kalabalıklar yani başka insanlar birlikte olduğumuzda gülerler. O zaman burada bir nevi gülmek sosyal bir ihtiyaç mıdır o zaman? Aslında sosyal bulaşıcı bir davranış. Mesela niye o dizilerin arkasına falan kahkaha efekti koyuyorlar? Değil mi? Oyuncular bir şey koyuyor. Ha diye arkadan bir şey. Ya televizyon seyrediyoruz kardeşim falan demiyorsunuz çoğu zaman. O kahkaha etkileri olunca sizin de daha çok gülesiniz geliyor. Kahkaha atma taklidi yapabilen biri var mı aranızda? Bir kahkaha atsanıza. Olmadı ama biraz daha. Böyle daha böyle. Ama siz kızıyor gibi oldunuz. Daha böyle ama gerçekten komik bir şey. Bak bu mesela kahkahaya daha yakın. Bak. Nasıl var mı başka yapabilen? Bak stüdyo paylaştığınız arkadaşlara bakın. Herkes gevşedi bir anda. Daha taklidini yapmaya başladık. Arkadaşlar kahkaha en bulaşıcı davranışlardan bir tanesi. Birisi gülmeye başladı mı dayanamayıp siz de gülüyorsunuz. Çünkü gülmek, tekrar edeyim, bireysel bir aktivite değil. Sosyal bir paylaşım. Yani bir başkası için yaptığımız bir şey. Ve etraftan da birisi bu sinyali verdiğinde biz onu çok kolay alıyoruz. Bu sinyali almakla da kalmıyoruz. Ona katılıyoruz. Çünkü neydi kahkaha? Ben güvendeyim, zarar yok. Aslında bunun işareti. Ve dolayısıyla bak hala duramıyor nasıl? Gülmeye devam ediyoruz. Bu hepimizi çok kolay içine alabilen en hızlı sosyal rahatlama yöntemi aslında. Mesela diğer hayvanlar gülebilseydi muhtemelen gidip birbirlerini tımarlama, bit ayıklama falan gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmazlardı. Biri kahkahayı bir patlatırdı. Bütün makaklar hep beraber gülerdi mesela. Ama onlar onu yapamadıkları için sosyal tımarlanma davranışı dediğimiz bir sürü şey evrilmiş onlarda. Gidip işte birbirlerine bakım veriyorlar, tüylerini tarıyorlar, bitlerini ayıklıyorlar. Bir sürü hikaye var. Ama biz bunu sadece gülümseyerek, merhaba diyerek yapıyoruz. Daha belki programlardan birinde bir örnek vermiştim. Mesela gülümsemenin kendisi de çok saçma gözüken bir davranış ama insan beyninde en fazla ödül kimyasalı salgılattıran etkinliğin ne olduğunu araştıran çalışmalar, çikolatadan ve paradan çok daha fazla dopamini gülümsemenin salgılattığını gösteriyor. Şimdi gülümseme de yani işte bu yani ne var bunda? Mesela ben böyle yaptım mı bir anda zihninizde havai fişekler patlamıyordur. Ama şu örneği vermiştim orada da. İnsan 300 bin senedir burada. Biz oradan aldığımız mirası konuşuyoruz. 100 bin sene önce bu medeniyetler, teknolojiler, insana dair hiçbir şeyin olmadığı bir devirde siz yalın ayak, başı kapak bir insan ferdi olarak doğada gidiyorsunuz bir yere. Karşıda hiç tanımadığınız yeni bir insan çıkıyor karşınıza ve bu insan size gülümsüyor. Hiç tanımıyorsunuz ama gülümsüyor. Bu ne anlama geliyor? 1. Karnım tok, sırtım pek diyor karşıdaki. Derdim yok. 2. Tehlike altında değilim diyor. 3. Benden sana zarar gelmez diyor. Bütün dillerde selam kelimesinin anlamı ne? Benden sana zarar gelmez. Gülümseme bunun en hızlı ifadesi. O yüzden gülümseyen insana hızla güvenesimiz geliyor. Ama özellikle hanımlar sahte gülümsemeyi çok acayip enseliyorlar. Öyle de bir durum var. Çünkü gülümseme bu kadar kıymetli bir şeyse sahtesini de algılayacak acayip bir sistem var. Ben mesela şimdi gelip buraya üçkağıtçılık yapsam hiç böyle eğlenmediğim halde ne haber, nasılsınız? Bak şu ifade bile ne kadar gıcık değil mi? Çünkü bütün yüzümle bedenimle değil sadece ağzımla sırıtıyorum ve bu da en büyük güvensizlik kaynağını oluşturuyor. Yani bu kısa özeti niye yaptım? En önemli kartvizitimiz. Samimiyetle ve içten gelerek bir gülümseme ya da kahkaha insanları en hızlı birbirine bağlayan şey. Buyurunuz. Merhaba hocam, İsmet Nadir ben. İsmet hoş Far- geldin. Sağ ol. Farklı bir soru sormak istiyorum Tabii. da. Hocam bazen böyle çok ciddi ortamlar oluyor. İşte bir cenazedir, ne bileyim bir Bak vallahi top- burada yazmışım bak bir geldi. toplantıdır ya da bir topluca kılınan bir namazdır. Burada aniden böyle bir ben başıma gelmedi ama yani kendim yapmadım ama yani şahit oldum. Böyle bir gülme krizi geliyor. Bunun sebebi Evet. ne olabilir hocam? Şimdi arkadaşlar internette Teşekkür ben bu ediyorum. videoları izlemeye bayılıyorum.
parlamento toplantılarında, gerçekten cenaze törenlerinde falan uncontrollable laugh diye aratırsanız İngilizce daha çok video var orada. Yani kontrolsüz kahkahalar. Gerçekten anlı şanlı televizyon sunucularından aktörlere, aktrislere, ne bileyim diplomatlara kadar herkes kopuyor. Biraz önce ne söyledik? Gülme ne içindi? Aslında birbirimizi rahatlatmak için. Çok gergin bir ortamda, hiç gülünmemesi gereken bir yerde birisi kahkaha patlattığı zaman ya da çok komik, sıra dışı bir şey olduğu zaman ne oluyor? Birisi gülüyor, bu sizi çok hızlı rahatlatıyor. Beyniniz diyor ki, ya deminki durum hiç güzel değildi ama bu durum güzel. Hadi biz de gülelim. Ve sizi zorluyor adeta o kahkahaya katılmaya. Baskı ne kadar yüksekse, ciddi olma baskısı, kahkaha patlatma ve kontrolsüz gülme ihtimaliniz de o kadar artıyor. Bu tabii insanların tamamında aynı düzeyde olmuyor. Hepimizin zihinsel hikayesi ve duygusal kontrolü farklı. Ama mesela benim gibi zaten bu işe teşneyseniz, benim birkaç kere başıma geldi bu arada. Hiç hoş değil. Allah'tan cenazede falan olmadı da böyle daha ciddi akademik toplantı ortamlarında. Ama sonra hepimiz çok eğlendik. Mesela yani insanlar genellikle böyle durumlarda dikkat edin, o kişiyi ayıplamazlar. Çok marjinal bir durum olmadıktan sonra. Çünkü herkes katılır, herkes suç ortağı olur. Çok hızlı bir şekilde o baskı yerini o eğlenceli ve rahatlatıcı şeye bırakır. O nedenle baskı altındaki durumlarda dikkat edin. Milleti çok provoke etmeyin, sonra ne olacağı belli olmaz. Burada gerçekten çok çok önemli bir konu ve gülmenin aslında rahatlamayla nasıl ilişkili olduğunu en güzel anlatan örnekler bunlar. Yani durup dururken bu kadar üzgün bir yerde insan niye gülsün? Bunun hiçbir mantığı yok. Ama kökenini biliyorsanız, rahatlatma ve birlikte tutma fonksiyonunu anladıysanız o zaman bunu açıklamakta hiçbir beis yok. Şimdi biz aslında komik şeylere gülüyoruz diyoruz. Komik şey nedir? Biraz önce söylediğim gibi bir şey beklentimize doğru gitmiyor da başka bir şeye dönüyor. Beklentimize aykırı bir şey oluyor. Fakat bakıyoruz bu bize zarar vermiyor ve onu komik buluyoruz. Mesela bu komedyenler, özellikle işte bu stand-up gösterileri yapanlar, kullandıkları hikayelere dikkat edin. Hikaye normal bir hikaye gibi başlar, bir mantık dizgesiyle gider. Bir cümleden sonra öyle absürt bir yere gider ki bir anda ne oldu falan dersiniz ve basarsınız kahkahayı. Burada sizin zihinsel olarak beklentinize aykırı olarak yapılan o senaryo dönmesi bir anda sizde bir şey tetikliyor. Peki maymunlarda hiç stand-upçı var mı, gördünüz mü? Ya da gergedanlarda, zürafalarda. Arkadaşlar bu esprileri anlayıp gülebilmek için çok özel bir beyne sahip olmanız gerekiyor. Ve bizim beynimizde, bir fillerin beyninde, bir de yunusların beyninde, birkaç tane memelinin beyninde olan özel bir hücre tipi var. Buna von Economo hücreleri deniyor. Bulan arkadaşın ismi oymuş. Hücrenin özelliği şu, beyin hücresi bu. Beynin önünden arkasına, altına, ortasına kadar dallar budaklar uzatan, neredeyse ışık hızında iletim yapan bir hücre. O kadar hızlı çalışıyor ki bu hücre. Biliyorsunuz sinir hücreleri iletişim kurmak için santral gibi çalışırlar. Ön beyniniz çelişkiyi, espriyi, bu arada bizim dilimizde espri dediğimiz bir şey var. Eskiler nükte derlerdi buna. Espri, spirit sözünden geliyor. Bir şeyin özü, ince noktası yani. Orayı anlayan sistem hemen bütün beyin sistemini, arkada kim çalışıyorsa onların hepsine diyor ki, arkadaşlar ben bir şey öğrendim, kahkahayı patlatmamız lazım. Ve bütün vücudunuzun, yüzünüzün, ruh halinizin değişmesine sebep olan sinyal bu çılgın hücrelerden geliyor. Beyinde bu tip bir hücresel sistem yoksa espriden anlamıyorsunuz. Mesela diyeceksiniz ki bazılarının bu hücresi mi yok? İnsanların hepsinde var. Fakat bu hücrenin o özü yakalayabilmesi için belli bir gelişmişlik düzeyinde olması lazım. 3-5 yaşındaki bir çocuk nasıl ki büyüklerin hoşlandığı bir sözlü gösteriden keyif alamazsa, mesela o yaşta çocuklar neden etkileniyor daha çok? Adam yürürken tırnağa basar, tırmık suratına çarpar, adam düşer. Eski Charlie Chaplin tarzı bu slapstick mi ne diyorlar, o tarz komediyi çocuklar daha çok seviyor. Niye? Sözleri işlemek daha zor. Ama büyüdükçe biz ne arıyoruz? Zekice söylenen sözler değil mi? Aa bak konuyu nereden nereye getirdi falan gibi. Bu arada hanımların da erkeklerden en çok beğendiği özellik oymuş. Mesela espri yapabilme yeteneği insanda, hanımların bir erkekte en beğendiği şeymiş. Ne diyorlar? Hanımlar katılır mı bilmiyorum ama kadınlar kendilerini güldüren erkeğe bayılırlar. Doğru mu? İtiraz eden de yok gördüğüm kadarıyla. Demek ki bilimciler haklı. Yani neden? Zeka göstergesi çünkü. Zeka ne demek?
Ya bu adam sorun çözer kardeşim. Yarın bir gün çoluğu çocuğu aç bırakmaz işte. Bizim işimize yarar. Mesela o yüzden esprili insanlar yanımızda bulunsun isteriz. Onlar yanımızda olduğunda kendimizi bir tık daha iyi hissederiz. Evet. Merhabalar. Merhaba hocam, ben Gürsel. Merhaba. Mizah ile zeka arasında bir bağ var mıdır? Şimdi tam dediğim gibi var. Ben de ona nazaran bu cümleyi söylemek istedim. İkinci olarak da söyleyeceğimi unuttum. Kusura bakmayın. Bak işte. Tamam hocam. Ama şu şey çok önemli. Zeka deyince de biz şimdi yapay zeka devrinde zekayı da biraz yanlış anlıyoruz. Şimdi sözel esprilerden anlayabiliyor olmak bir zeka tipi. Zekanın tamamı değil. Mesela bir çocuğun keyif alabildiği, işte ne bileyim bir anda bir yerden bir kelebek uçunca da çocuk güler. Günde 200 kere 500 kere boşuna gülmüyor bu çocuklar. Ben bir durum komedisine de işte bir sakarlığa da her şeye çocuklar gülebilir. Mesela onların zekası oluşu algılayacak bir zeka. Fakat sonra biz dikkat edin erişkinler günde 4 kere falan gülüyorsa eğer biz bir zeka kısmını kaybedip yerine başka bir zeka kısmını ikame ediyoruz. Bu da her zaman iyi bir şey değil. Bir örnek vereyim size. Depresyona giren insanlar nasıl giriyor depresyona? Onlarda ruminasyon diye bir teknik tabir var. Zihinlerinde aynı düşünce. Ruminasyon geviş getirme demek bu arada. İneklerin geviş getirdiği gibi aynı şeyleri düşünüp duruyorlar. Bu düşünceler de hep olumsuz olunca salgılanan hormonlar ve olumsuz sinyaller bir süre sonra o kişileri yataktan çıkamaz, iş yapamaz, iş göremez hale getiriyor. Peki bu düşünceler neden oluşuyor? Dilden oluşuyor, ezberlerden oluşuyor, anılardan oluşuyor. Çocukta bunların hiçbiri olmadığından, yani dil zekası o kadar gelişmediğinden onlara erişkin kadar maruz kalmıyor ama erişkin o zekayı bırakıp da dil zekasına geçince, her şeyin ismini, cismini, bilmem nesini bildiği bir dünyada yaşayınca bu sefer düşüncelerin hükmü altına girmeye başlıyor. Yani dil zekası da her zaman o kadar parlak bir zeka değil. Doğru yerde kullanmazsak bizi maalesef bir sürü yanlışa da gark edebiliyor. Buyurunuz. Bir mikrofon alalım. Hocam merhaba, Betül ben. Betül hoş geldin. 200'den 4'e geçiyor. Ben de şimdi şunu söylemek istiyorum. Gülümseyen insanların bazen de çoğunlukla kullanılması gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani iyi niyetlisiniz, gülümsüyorsunuz, herkese selam veriyorsunuz ve içine girdiğiniz toplum içerisinde sizden bir sürü beklenti oluşuyor. Ya da üzerinize sorumluluk olmayan şeyler size sorumluluk olarak veriliyor. Bu 200'den 4'e gitmesi için bir sebep değil midir? Olmaz olur mu? Zaten 200'den 4'e evde durup da karar verip kendimiz gitmiyoruz. İlla ki sistem bunu mecbur tutuyor ki böyle bir araştırma sonucu çıkıyor ama bu görüşe katılıyor musunuz? Yani güler yüzlü olmak biraz istismar edilmeye sebep oluyor mu sizce? Vallahi mı? Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Kötü bir yermiş orası. Bende öyle bir şey yok mesela. Şöyle diyebiliriz. Biz genellikle gülümsemeyi aşırı yumuşak başlılıkla ya da itaatkar olmayla karıştırıyor olabiliriz. Mesela daha evvel yine bölümümüzde bahsettiğimiz bir karizma tarifi vardı. Bir yazarın internet gazetesinde köşe yazısında okumuştum ve gerçekten çok makul ve güzel bir tanımdı. Bizim karizma dediğimiz şeyi tarif etmemiz çok zor oluyor. Karizma nedir? Mesela bir insan diyoruz ki çok karizmatik. Allah Allah. Tarif et desen karizmatik işte canım. Yani sadece yakışıklı, güzel, havalı değil söylediğim şey. Orada başka bir şey var. Bu psikolog yazar şöyle bir analiz yapmış. Diyor ki bir insan bir ortama girdiğinde özgüvenli bir biçimde orada bulunan insanlara bir şey vermek üzere, onlara bir şey ikram etmek üzere girmiş bir görüntü veriyorsa bu insan karizmatik olarak algılanıyor diyor. Ama bir insan girdiği ortamda acaba ne kaparım, kimle tanışırım ya da nereye sığınayım, aman bunların hepsi bana düşman falan gibi çekinik ya da ezik bir zihniyetle oraya giriyorsa biz bu insana karizmatik demiyoruz. Peki insanın en kolay ikram edebileceği şey ne? Bir gülümseme, bir tebessüm, değil mi? Bir latife. Ve biz aslında gülümsemeyle biraz önceki şempanzenin tavrını karıştırıyor olabiliriz. Mesela bu gülümseme değil. Falan. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne derseniz yaparım. Yeter ki beni sevin. Var ya, beni hiç kimse sevmiyor. Siz sevin. Bu şimdi az sevilmiş çocuğun stratejilerinden bir tanesi. Büyüyünce bazıları böyle stratejiler geçiriyor. İyi insan gözükeyim. Hep
makul ben olayım, her şeyi kabul edeyim, herkese mavi boncuk dağıtayım ki beni iyi bilsinler. Bu gülümseme değil. Bu biraz sevgi açlığının ya da kabullenilme açlığının erişkin hayatta dışa vurumu gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçek gülümseme, gerçek kahkaha son derece özgüvenli, son derece ayakları yere basan ve son derece ikram edilebilir bir şey. Ben gerçekten neşeli olduğum bir zaman istismar edildiğimi hatırlamıyorum. Ama sinik olduğumda, ezik hissettiğimde, işte kaybetmiş durumda olduğumda yani o zaman başıma çok şey geldiğinde hatırlarım. Yardımlaştığınızda bazen maalesef kültürde enayi gibi gözükebiliyorsunuz değil mi? Gereksiz yere harcama yapıyor ya da vaktini harcıyor diyebiliyorlar. Ama sonuçta kazanan yardım eden oluyor. Yardımlaşma o yüzden bize hep iyi gelen bir şey nihayetinde. Gülümsemek de öyle. Bazı durumlarda, özel koşullarda istismar edilmeye çalışılabilir. Ama iddiam o ki neticede samimi gülümseyen kazanır. Bu arada tekrar edeyim, altını çizeyim. Bir insan bulunduğu bir ortamda kötü bir şey yaşıyorsa o durumda gülümsemesi de normal değil. Yani o kötü şey olduğunda gülümseme devam ediyorsa zaten orada başka bir problem vardır.